Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Evet, tavuk suyu ve tavuk nasıl saklanır sizler için hazırlıyorum. 2 tane horozumuz var, yıkadım. Şöyle geniş bir tencerenin içine ikisini birden alıyorum. Üzerine geçecek kadar içme suyuyla dolduralım. Evet, tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte yumuşayana kadar haşlamaya bırakalım. Şöyle bir kontrol ediyorum. Daha pişmemiş. Kapağını kapatarak pişirme işlemine devam ediyorum. Evet, tavuk etim yumuşamış. Üzerine şöyle 2,5 tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Daha sonra tavuğumu şöyle bir ters düz yapıyorum. Evet, tuzu ekledikten sonra bir miktar haşlamaya bırakıyorum. Fazla suyunu süzerek tavukları tepsiye alıyorum. Evet, şöyle bir kenara kaldırarak soğumaya bırakalım. Sıcakken tavuk sularını şöyle kavanozlara pay ediyorum. Emek verdiğim bu videoyu sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Evet, kapakları 2 geri 1 ileri tekniğiyle kapatarak ters çeviriyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, kavanozları kapattıktan sonra sofra bezine sararak sabaha kadar bekletiyorum. Tavuk etim soğudu. Şöyle etlerini didikleyerek ayarıyorum. Çorbalık ve yemeklik olacak şekilde didikliyorum. Evet, horoz eti gerçekten çok lezzetli oluyor. Sanki kaz eti gibi. Rengi de daha farklı oluyor. Suyu da daha lezzetli. Tüm yemeklerde bu yöntemle saklayarak kullanabilirsiniz. Evet, şöyle etlerimin hepsini hazırlıyorum.
Tamamen soğuttuktan sonra buzdolabı poşetlerine pay ederek ağızlarını sıkıca bağlayarak buzluğa kaldırıyorum. Kalanları da tereyağlı ve baharatlı olacak şekilde kızartarak tüketeceğiz. Şöyle bir havalarını alıyorum. Daha sonra buzluğa kaldırıyorum. Kavanozları da ertesi gün sabah kaldırarak buzdolabının alt kısmında bekletiyorum. İhtiyaç zamanı kavanozların kapaklarını açarak kullanabilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.